Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Son 100 yıl içerisinde teknolojinin artan olanakları pek çok devletin korkunç fantazilerini gerçekleştirebilmesi için de adeta bulunmaz bir nimet oldu. Bu bağlamda insanları toplu olarak kontrol edebilmek için milyarlarca dolar harcanıp projeler geliştirildi. Bu konuda yaptığım kapsamlı araştırmaları sizlerle paylaşacağım bir videoyla beraberiz. Olayın önemli bir kısmı Amerikan hükümetinin insanları zihin kontrol hedefi olarak görmesiyle ilgilidir. Aynı zamanda bütün UFO ve paranormal örtbas hikayelerinde büyük bir kısmını kapsamaktadır. Bir teoriye göre UFO'lar bizleri hedef olarak gören Amerikan hükümeti tarafından kullanılan en başlıca şeydi. Örtbas edilen uzaylı gündemi de bunun bir parçası ve bazılarına göre tarihin en büyük komplosuydu. Gizli dalga silahları araştırması ve uygulamaları da bahsedilen hedef alınma konusu haline gelmişti. Yanlış bilginin kullanımı ve planlanmış şekilde bizlere aşılanması insanoğlunu aşağılamaktır. Her şey asıl olduğundan başka bir şey gibi gösterilmiştir. Yine bu teori uyarınca anlatılan bütün UFO hikayeleri, bataklık gazı ve yanlış fırlatılan füze kadar değersizdir. Hayaletler halüsinasyonlardır. Görülen hayalet yığınları aslında birer halüsinasyon yığınından ibaret. Hedef bireyler değil, çoğunlukla büyük gruplar veya topluluklardı. Bazılarına göre zihnimizin tamamı elektronik kontrol altındaydı. Amerika'nın uzunca bir süredir nüfusu kontrol etmek için görünmez dalga frekansları yayacak cihazlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Neticede onlar için kontrol her şeydir. Türkçe anlamı yüksek frekanslı aktif auroral araştırma programı. HARP'ı ele alalım. Alaska'daki Gakonana'da bulunan bu tesis, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 3 benzer tesisten biridir. Fairbanks, Arecibo Gözlemevi ve Norveç'te daha küçükleri bulunmaktadır. Rusya'da bir tane vardır. HARP, 35 dönümlük arazi üzerine kurulmuş 22 metrelik 180 adet antenden oluşmaktadır. Anten dizileri ve vericileri toplamda 3.6 milyon watt güç kapasitesine sahiptir. Hava Kuvvetleri Araştırmaları ve Deniz Araştırma Ofisi tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Medyadan komplo teorisyenlerine uzanan pek çok kişinin de araştırma konusu olmuştur. Son derece düşük bir frekans olan ELF dalgalarını kullanan HARP'ın aslında havayı, dünyayı ve insanları etkilemek için inşa edilmiş bir silah sistemi olduğuna inanılıyor. HARP, askeri amaç için kullanılabilir mi? HARP'in internet sitesinde yazdığına göre HARP, askeri amaçlar için tasarlanmamıştı. Tesis, iyonosfer ile ilgili temel plazma fiziği ve radyo bilimi araştırması için kullanılacaktı. Savunma Bakanlığı ise açıkça iletişim alanındaki ve navigasyon sistemindeki iyonosferin etkileriyle ilgileniyordu. HARP'in kurucusu Dr. Bernard Eastlund, HARP'ın sadece savunma amaçlı tasarlandığını belirtmişti. Peki, savunmanın orduyla alakası yok muydu? Komplo teorisyenlerine göre HARP, sel, kuraklık, kasırgalar, fırtınalar, depremler gibi olayları tetiklemek üzere dizayn edilmişti. Ayrıca gizli bir zihin kontrol etme mekanizması olduğuna inanılmaktaydı. Peki, bu endişe neden? Amerikalılar daima hükümete güvensizlik içindeydiler. Aynı zamanda HARP, ELF dalgalarını iletme özelliğine sahipti. ELF dalgalarını bu kadar özel kılan şey neydi? ELF dalgaları 0-100 Hz arasındaki elektromanyetik dalgalanmalar. Beynin algıladığı dalga aralığıdır ve beyin bu sayede beden ve dünya üzerinde etki sağlamaktadır. Evrendeki her şey dalga boylarında çalışır. Çünkü her şeyin frekans dalgalarından meydana geldiğine inanılıyor. Her şey elektronlardan oluşur ki bu da teoride dalga etkileşimiyle meydana gelir. Elektronlar atomları, atomlar molekülleri, moleküller ise hücreleri meydana getirir. Tek fark dalganın yüksekliği, uzunluğu ve hızı ya da dalganın ne kadar hızlı hareket ettiği anlamına gelen frekans denen aralıktır. Yani evrendeki her şey dalgalardan oluşur. Ancak farklı frekanslarda çalışır. NASA tarafından ölçülen değere göre dünyanın frekansı 7.8 ile 14 Hz aralığındadır. İnsan beyninin frekansı sürekli değişmekte. Fakat ELF etkisiyle 8 Hz aralığına girer. İnsan vücudu da bu aralıktadır. Beynin farklı bölümleri, farklı ruh halleri, farkındalık, tükenmişlik, endişe gibi yaşadığımız duygular.
Bütün bunların ELF dalgaları tarafından etkilendiği kanıtlanmıştır. Aynı şey gezegenler için de geçerlidir. Amerikan Katolik Üniversitesi Biyometri bölümünden Dr. Rosalia Bertle, teknoloji ilerledi ve birçok devlet depremleri dahi ortaya çıkarabiliyor. Doğal olayları kontrol etme adına 40-50 yıldır çalışmalar yapılıyor demiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Skyfire ve Stormfire adlı projelerle Vietnam'da hava durumu değişikliği yapmaya çalışıyordu. Bertle, HAARP'in derin dünya tomografisi kılığında ELF dalgalarını kullanarak yapay depremler üretmek için kullanıldığına inandığını söylemeye devam ediyor. İster paranoya, ister komplo veya gerçeklere dayalı kaygılarımız olsun. Zihin kontrolü silahları ile ilgili çok miktarda bilgi var. Uyarı niteliğinde konuşan binlerce yetkili kişi de cabası. Tümü aynı mesajı veren gizli operasyonlar, karanlık projeler, çalışmalar ve deneylerden bahsediyor. Endişelenmeli miyiz? Doğrudan veya dolaylı olarak bizi etkileyen konular bunlar. Herkesin endişesi ve tepkisi farklı olsa da üzerimizdeki etkileri eşit derecededir. Ben tuhaf ithamlarla yaşamayı öğrendim. Ama buna inanan diğer insanlar ne yapabilir? Paranoya, şizofreni, aktivist ve terörist gibi tuhaf etiketlemelere maruz kalabilirler. Diğer insanlar ise bu söylentilere inanmamayı tercih ediyor. Bir diğer topluluk ise sabotajcı, protestocular ve provokatif, hoşgörüsüz kişilerden oluşuyor. Şu ana kadar kafanızın karıştığının farkındayım. Bu bilgilerden sonra anlattıklarımı sonuca bağlamak istiyorum. Nikola Tesla hakkında biraz araştırma yaptıktan sonra bu araştırma gerçekten olması gerekenden farklı düşünmeme neden oldu. Tesla bir deprem makinesi icat etmişti. New York'ta bir binayı neredeyse yıkmak üzereydi ve eğer rezonans frekansı dalgalarını üretebilecek olursa dünyanın yeryüzünü yarı yarıya çatlatabileceğine inandığını söylemişti. Söylediğim gibi dalgalar her boyutta ve her türde olabilir. Ses, ışık, su gibi. Tesla'nın çalışmaları araştırma hayatım boyunca beni en çok şaşırtan şeyler olmuştu. Etrafıma bakınırken nesnelerin rezonans frekanslarının nasıl belirlenebileceğini düşünüp duruyordum. Boş bir odada şarkı söyleyerek sesin yankılanmasına sebep oldum. Peki siz bir nesnenin rezonans frekansını nasıl belirlersiniz? Çok ilginç bulacağınızı düşündüğüm bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yerkürenin rezonans frekansını hesaplama yazdığımda çeşitli bilgiler elde ettim. Aynı zamanda yerküre rezonansı diye bir şey de buldum. Gördüğünüz resim İkiz Kuleler olayından 3 ay sonra 7 Aralık 2001'de meydana gelen bir anomalidir. Görüntü Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gözlem uydusu tarafından yakalandı. Daha önce hiç görülmemiş bir şeydi. Buna ne sebep olmuş olabilirdi? Harp mi sebep olmuştu? Yoksa gezegenimize uzaktan gelen ziyaretçiler tarafından mı gerçekleştirilmişti? Gezegenin tüm atmosferi tuhaf bir şeyle yankılanmıştı. Kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu. Aslında kimsenin ne olduğunu bilmemesi de gerekiyordu. Birilerinin bulunan verilere ulaştığı görülünce veriler bilgisayardan silinmişti. Bunun doğal olmadığı anlaşıldığına göre birileri gezegenimizin rezonans frekansı hakkında bilgi sahibiydi. Eğer doğal bir olay olsaydı neden daha önce böyle bir şey hiç ortaya çıkmamıştı? 11 Eylül'den 3 ay sonra veriler neden bilgisayardan silindi? Bu belki de uzaylı dostlarımızın bize bir uyarısıydı. Ama eğer insanlar tarafından gerçekleştirilen bir şey ise gerçekten ciddiye almamız gerekiyor demektir. Okurken şüphelenmiştim çünkü zaten bu tür şeyleri araştırıyordum. Kimsenin bunu bilmemesini garip buldum. Anladığım tek şey harp ve hava kuvvetleriyle tesadüfen yolu kesişen deniz kuvvetleri uydusuna yakalanmış olmasıydı. Harple ilgili böyle bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için sitelerine göz attım. Fakat bir şey bulamadım. Bir gözlem uydusu dünyanın tüm atmosferine yayılan ve birkaç saat süren bir dalga tespit etmişti. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşılmadığı için oldukça tuhaftı. Kimse buna neyin sebep olduğunu bilmiyordu. Fotoğrafın solunda görüldüğü gibi gezegenimizin tüm atmosferine yayılmış bir dalga boyu. Ve sağ tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kısmının aynı dalgaya maruz kalmış detaylı bir görüntüsü. Tesadüfe bakın ki dalga frekansları insan bilincini etkileyecek aralıktaydı. Olağan dışı veriler derlendi ve internet üzerinden Kauai Deniz Araştırmaları Laboratuvarı web arşivinde sunuldu. Tam frekanslı titreşim gece boyunca uydu tarafından incelenen alanın tamamında kaydedildi. Gaz dolu rezonans boşluğunun çok frekanslı sürüşünden durağan dalga yapıları ortaya çıktıkça olağan dışı dalgalar büyük olasılıkla olay boyunca tüm dünyayı kuşatmıştı. Tam olarak küresel bir etki olduğunu düşündüren bir başka önemli noktada alanın 149 derece boylamında bulunması. Bu boylam Mısır'ın 31. boylamında bulunan Giza piramitleriyle tam 180 derece yani eski manyetik asal meridyenle hizalanıyor.
Bunun insan yapımı zihin kontrol dalga deneyi olabileceğinden şüpheleniyorum. Eğer insanların hepsi üzerine bir kontrol sağlamak isteseydiniz, tüm gezegenin beyin dalgalarıyla oynamanız akıllıca olurdu. Tüm gezegende beyin dalgalarını değiştiren bir etki yaratabilirdiniz. Ve hiç kimse bunun gerçekleştiğinin farkına bile varmazdı. Diyelim ki inanmıyorsunuz. Peki kaçınız 11 Eylül olayı ve devamındaki 3 ay boyunca hayattaydı? Ve kaçınız bu küresel rezonans olayını hissetti? Son olarak neden Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri harpte bu atmosferik anormalliklerden haberdar olanları çalıştırmaya başladı? Dalga örneklerinde gördüğünüz gibi sadece gezegen değil, tesadüfen de olsa beyin dalgaları olarak bildiğimiz insan bilinci de etkilendi. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.